Beşiktaş'ın Şenol Güneş yönetiminde kiralık oyuncularından maksimum verim aldığı ve keşke geri dönse dediği isimlerin başındaydı Mario Gomez. Sonrasında Talisca, Abu Bakar gibi isimlerle de aynı şeyi yaşadı. Tadı damakta kaldı. Mario Gomez tek bir sezonda efsane olmayı başarmıştı. İspanyol bir baba, Alman bir annenin oğlu olan Mario Gomez, 1985 yılının sıcak bir Temmuz gününde Almanya'da dünyaya geldi. Yerel takımlarda futbola başlayan, ardından Stuttgart altyapısına giren Mario Gomez, 2003-2004 sezonunda U19 liginde 11 maçta attığı 14 golün ardından Stuttgart 2 takımına seçildi. Sezonun kalanında bu takımla 19 maça çıkıp 6 gol buldu. Bir sonraki sezon A takım hocası Matthias Semer genç Mario'ya şans tanımaya başladı. 2005-2006 sezonu başında takımın başına geçen Joventino Patroni, Mario Gomez'in kariyeri açısından önemli isimlerden biri olacak ve genç isme güvenerek onu sezonun büyük bölümünde sonradan oyuna alarak Bundesliga'ya ve büyük maçlara alıştıracaktı. Her geçen sezon gol ortalamasını artıran Mario Gomez, Stuttgart'ta forma giydiği 6 sezonda 156 maça çıkıp 87 gol attı. 24 de asist yaptı. 2008-2009 sezonunda 35 milyon euroya Bayern Münih'e transfer olurken ödenen 35 milyon euro ile Bundesliga'da en yüksek bonservis bedeli ödenen futbolcu oldu ama burada geçireceği yıllar biraz sancılı olacaktı. Bayern Münih'te çıktığı ilk antrenmanda şu sözleri işitmek zorunda kalmıştı. "Merhaba, ben Louis van Gaal. Sen kimsin?" General lakaplı Louis van Gaal pekala bildiği ismi duyduktan sonra bir de şunları söylüyordu. "Seni ben transfer etmedim. Kendine kulüp bul istersen Gomez." Daha o antrenmanın ardından kulüp yönetimine gitmek istediğini bildirip eşyalarını toplamıştı. Ancak Bayern Münih yönetimi buna izin vermeyince yoluna devam etti. Sayısız gol atsa da bu adam niye mutsuz diye soran da çok oldu. O 5 yıl içinde belki de attığından çok daha fazlasını atacaktı. Daha mutlu olsaydı Bayern'de. İlk sezonunda adaptasyon dönemini geçiren Gomez 10 gol attı. İkinci sezon ise Klose ile birlikte ilk 11'e paylaşmaya başladı. Hatta Klose'nin sakatlanması onun önünü açtı ve o sezon 28 golle Bundesliga'da gol kralı oldu. 2010-2011 Şampiyonlar Ligi'nde attığı 8 gol ile gol krallığında Samuel Eto'o ile birlikte ikinciliği paylaştı. Bundesliga'da tam bir gol silahı olan 1995 doğumlu oyuncu Stuttgart forması ile 3 kez, Bayern Münih forması ile ise 10 kez hat-trick yapma başarısı gösterdi. 2011-2012 sezonunda ise kulübü Bayern onunla sözleşme yeniledi ve yıldız forvet kontratını 2016'ya kadar uzattı. O sezon Gomez 33 maçta 26 gol attı ve Huntelaar'dan sonra Bundesliga'da en çok gol atan ikinci oyuncu oldu. Bayern Münih'te fazla forma şansı bulamadığı için sonraki sezonlarda problem yaşamaya başladı. Guardiola'nın gelmesi ve Mandzukic artık birinci forvet olması ile takımdan ayrılmak istediğini belirten Gomez, Guardiola'nın da onay vermesiyle 15 milyon euroya Fiorentina'nın yolunu tuttu. İmza töreninde 21 bin Floransalı futbol sever vardı. Gomez, Bayern Münih'te ne kadar başarı yaşasa da bir türlü mutlu olamamıştı. Sırf bu yüzden çok daha cazip ve çok daha iyi teklifler aramasına rağmen Fiorentina'nın yolunu tutmuştu. Bayern Münih'in ardından. Güneş, kafeler, hayatı gerektiği kadar ciddiye alan insanlar ve Dolce Vita. Tam Mario Gomez'e göre bir hayat ama gel gör ki mutluluk orada da yoktu. Bir sonraki dönem takımı devralan Vincenzo Montella Gomez'i pek sevmemiş ve ona istersen git demişti. Fiorentina'da beklentiler çok büyüktü ama bu sefer de şanssızlık yakasına yapışmıştı. O sezon ağır bir sakatlık geçiren Gomez, Eylül ayından Şubat ayının sonuna kadar takımdan ayrı kaldı ve sadece 3 gol atabilmişti. Fiorentina takımında oynadığı 2 yıl boyunca 47 maçta 14 gol atan Mario Gomez beklentilerden fersah fersah uzak kalmıştı. Kariyerinde sancılı dönemler yaşayan birçok futbolcuya şifa olmayı başaran Süper Ligimiz ona da iyi gelecekti. Beşiktaş'ın devreye girerek bir sezonluk kiralık anlaşması yapmasıyla Mario Gomez bir anda kendisini İstanbul'da buldu.
huzur ve form bulmak için Türkiye'ye geldiğinde eleştirmeyi övmekten daha çok seven Almanlar, Gomez kariyerini bitirmek için daha güneşli bir yer seçti yorumları yapıyordu. Giovanni'nin de dediği gibi Fiorentina'dan transferiyle İtalya çok büyük bir golcü kaybederken Beşiktaş taraftarı meşalelerle havaalanına akın ediyordu. Kariyerinde açtığı yeni bir sayfanın Gomez'e daha iyi günden iyi geldiği ortadaydı. Bir takımı tarihin en heyecan verici dönemlerinden birinde yakalamak hangi düzeyde olursa olsun bir oyuncu için önemlidir. Zaten arkasında fiziğine bu kadar yakışan gol sevincini sık sık sergilemesini sağlamaya hazır bir oyuncu grubu vardı. Bireysel performans yönetimi ve forma adaleti gibi yönetilmesi çok zor iki kavramı da bu kadar iyi dengede tutabilen bir teknik direktörle yollarının kesişmiş olması da en büyük şansıydı. Gomez, Beşiktaş forması giymesiyle beraber özlediği golcü kimliğine de kavuştu. Ve İtalya'da kaldığı 2 yıl boyunca attığı golün 2 katını bir sezonda oynadığı 41 maçta atarak Süper Lig'in gol kralı oldu. Beşiktaş'ın tutarsız geçen, iç saha diye bir avantajının olmadığı, her maçı deplasman havasında oynadığı sezonda Gomez birçok maçta takımı ipten alıyor, Beşiktaş'ın yaşadığı şampiyonlukta en büyük pay sahiplerinden biri oluyordu. Gollerden sonra taraftara doğru koşarak yaşadığı gol sevinciyle keşke sene sonunda burada kalsa dedirtiyordu. Sezon sonunda başkan ile görüşüp Şampiyonlar Ligi için iddialı bir takım kurulursa kalabilirim diyen Gomez ile anlaşma sağlanamıyor. Yaptığı açıklamalarda sürekli olarak kalabileceğini belirtip sonra birden Fiorentina'ya dönüyordu. O yıl Türkiye'de yaşanan olayların da bunda etkisi olduğunu söylemekte fayda var. Büyük zarar ettiğini düşünen Fiorentina, Beşiktaş sonrası yeniden piyasası artan Gomez'i Bundesliga takımlarından Wolfsburg'a sattı. Bundesliga'ya geri döndüğü ilk sezonda 33 lig maçında 16 gol, 1 asist oynadı. İkinci sezonunda maçlara kolundaki kaptanlık pazubandı ile çıkmaya başlıyor, sakatlıklar yaşamasına rağmen 28 maçta 9 gol, 5 asist üretiyordu. Kariyerinin sonlarına yaklaşırken hikayenin başladığı yerde bitirmek istiyor ve Stuttgart'a geri dönüyordu. Skora çok büyük katkı sağlayamasa da onun sahada olması takım adına önemliydi. 7 gol, 2 asist üretse de takımı ligi 16. sırada tamamlayarak düşmekten kıl payı kurtuldu. 2018-2019 sezonunda artık futbolu bırakmaya hazırlanan golcü 31 lig maçında 7 gol atıp 2 asistlik katkı sağladı. Koronavirüsten dolayı seyircisiz oynanan 2019-2020 sezonu sonunda boş tribünlere karşı vedasını yaptı. Milli takımda ise 78 maça çıkıp 38 gol atan Mario Gomez, Almanya milli takımının baş patronu Löw'ün yaptığı açıklamalarda hiçbir zaman tercih ettiği futbolcu olmadı. Forvet sıkıntısı yaşadığı zamanlarda bile Gomez'i görmezden geldi. Buna rağmen şans bulabildiği dönemlerde 38 gol atarak önemli bir başarı sağladı. Aslında insanın kendisine bahşedilen yeteneğinin farkında olması tehlikeliydi. Yeteneğini gözünde fazla büyütenler zaman içinde küçülerek yok olup gitti. Hayat sadece sahip olduğu yeteneğin bedelini ödeyebilmek için canla başla çalışanlara adil davrandı. Mario Gomez tam da böyle biriydi. Yeteneğinden çok yeteneğine layık olabilmek için yaptıklarıyla ve sahip olduklarını kaybetme korkusu ile yüzleştiği halde takdiri hak eden bir futbolcu olarak gönüllerdeki yerini aldı. Biz bugün sizler için bir gol makinesinin hayatını anlattık. Mario Gomez'in hikayesini beraber dinledik, beraber yaşadık. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Bu gibi videoların devamının gelmesini istiyorsanız yorumlarda belirtebilirsiniz. Şimdilik kendinize iyi davranın, sağlıkla kalın.